Marmaris yoluna girince de asfalt düzeldi. Of, manzaralara bak. Marmaris'te bir mantıcı var. Onu bize önermişlerdi. Şimdi biraz da acıktık. Hazır acıkmışken Marmaris'te bir mantı molası verip daha sonra Datça'ya devam etmeye karar verdik. Buralar zaten 10-15 kilometrede bir cennete açılıyor kapıları. Ha tabii cehennem sıcağını yok sayarsak. Marmaris'e hoş geldiniz. Bugün pazar olduğu için mantıcı kapalıymış ya, şansımıza. Biz de gittik, fast food yedik. Ne yapalım, hızlı bir şekilde, klimalı bir ortamda. Yani canımız hiç istediğinden değil, sevdiğimizden de değil. Tabii hava sıcak diye sadece. Hava sıcak diye fast food yedik. Aynen. Serinletsin diye mi? Evet. Mantıklı ya. Şimdi Datça'ya doğru gidiyoruz. Bu gece yine kamp var. Datça'da güzel bir koy bulduk. Bu sefer denize çok rahat girilen bir yere kamp kuracağız. Yoksa kurmayacağız. Haberin var mıydı ondan? Hanım kızıyor. Çünkü ben denizden çıkmayacağım. Buraya en son geldiğimizde bu yollar berbattı, hatırlıyor musun Su? Toz toprak çukurdu hep. Valla ben o zamanlar artçıydım. Bir de sürücü deneyimim de hiç yoktu. O yüzden yol durumuyla çok ilgilenmiyordum. O yüzden yol nasıldı, zor muydu, kolay mıydı hiç aklımda değil yani. Hiç dikkat etmiyordum ki o zamanlar. Mesela şuradaki bayrağa bakıyordum falan. Evlere bakıyordum. O zamanlar da hayat bir tık güzeldi yani. Peki şimdi? Şimdi çok etrafa bakamıyorum. Daha Çukur çok var mı yolla diye bakıyorsun. Evet, ha? çukur var mı? Bu Önüme bir şey. metaller kayabilir, bunun üstüne fren yapma, tamam mı? Bu metaller bence çökebilir de burası Türkiye. Çökmez de kayar. Depomuzu doldurduk. Bugün zamın ilk günü. Zaman ilk günü derken her gün zam yapılıyor ya. Her gün zam yapılıyor da bugün çok yüklü yaptılar be. İçime oturdu açıkçası. Yani yola çıktığımızdan beri kaybımız biraz önce hesapladık 7.000 lira mıydı? 7500 lira. Sadece zamlarla. Toplam Sadece zamlarla. harcadığımız Ege turundaki benzinden 7.500 lira kaybımız. Yeme içmeyi falan saymıyoruz yani. Neyse, moral bozmaya gerek yok. Hayat güzel, hayat devam ediyor. Yollar bizimdir diyerekten depomuzu fullledik ve yeniden yola çıktık. Datça'ya doğru gidiyoruz. İşin en güzel yanı artık Avrupa'da da benzin ucuz. Türkiye ile aynı. Evet. Aslında direkt şuradan feribota binip bir Yunan falan yapsak hiç fena olmaz. Evet. Ama vizemiz yok. Şu vize olayını çözelim bir an önce. Sonra yola çıkacağız zaten. Aramızda 20 kilometre kaldı. Bir şey bulamayız falan demiştik. Benzinlik bulamayız demiştik ama bulduk. Denemek istediğimiz bademli Datça gazozlarımızı aldık. Çok acı bademli. Denedin mi? Denedim. Keskin bir tadı var. Güzel ama sevdim. Oo, çok aromalı. Çok beğendim. O zaman Datça'ya hoş geldik. Hoş bulduk. Palamutbükü'ne doğru gidiyoruz. Orada bir kamp yeri bulduk. Beğenirsek orada kalacağız. Beğenmezsek araştırmalara devam edeceğiz. Tam da gün batımına denk geldik. Son olarak marketten alışverişimizi de yaptık. Ama bu sefer yemeklik almadık vallahi, çiğ köfte aldık. Hazır yiyeceğiz. Çiğ köfteyi de bayağı özlemiştik. Ama zaten saat 8 olmuş. Bu saatten sonra hem yemekle uğraşmayalım dedik. Hem de karşımızda çiğ köfteci duruyordu, yani yapacak bir şey yoktu. Yapacak bir şey yoktu. Karşımızda çiğ köfteci varsa alırız. Kendimizi zor engel alıyoruz. Eski videoları izleyenler bilir ne kadar sevdiğimizi. Evet. Berkay, bu arada biz buraya 2016 yılında gelmiştik. Ve sen sahilde gördüğün bütün koylara wow
wow inanamıyorum bu ne falan diyorsun, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ya. Bu en güzel koylar, en temiz deniz bence Türkiye'nin burasında. Palamut Datça'da. Bükü özellikle. Evet. Çok güzel. Biz kum da sevmeyiz, taş severiz. O yüzden burası bizim favorimiz. Kesinlikle. Ben şimdiden heyecanlıyım, kalbimizi çarpıyor yüzeceğiz. Sabah direkt yüzümüzü denizde yıkayalım. Yok vallahi, eğer çok geç olmazsa ben gireceğim şimdi. Olabilir, neden olmasın? Bütün Türkiye burada ya. Bütün plakalar farklı farklı şehirlerden. En çok da İstanbul. Nüfustan dolayı herhalde. Ama bir asfalt yoldan geldik. Yata yata böyle gaz aça aça. Şimdi Mıcır'a döndü. Bu da güzel çünkü her yer orman. Gölge çöktü. Motosiklet kullanmayı en sevdiğim saat gün batımı. Of. İçim ferahladı. Şu manzaraya bakın ya. Tablo gibi. Bir kilometre geri döndük. Şurada bir koy var. Güzel görünüyor orası. Gidip bulamazsak buraya döneriz. Sen bekle, istersen ben bakayım. Hı. Bekle sen burada. Araba var arkanda. Tamam. Güzel bir yermiş. Güzel bir yermiş su. Ama yok, ücretli falan değil. Serbest alan. Ama ağaç altı yok. Olsun mu? Yanarız ya. Neyse, B planı kalsın. Kalsın B planı olarak. Hepsi dolu. Full dolu. Çok güzel yerler varmış da kapmışlar. Aa, bir tane var. Bir tane var. Yok, gelme. Gidelim öbür tarafa bakalım. Oh. Teşekkür ederim. Evet, eski yerimize geri geldik. Şuradan giriyorduk. Hep öyle oluyor. İlk gördüğünü unutamıyorsun, dönüyorsun bir şekilde. Havada kararmadan bir yer bulabildik. Evet. Aha, benim gördüğüm yer şuraydı. Yani kapılmış mı? Yok. Bir ağaç var ama küçük bir ağaç. Nasıl? Tamam. Göremedim, bir dakika. Burası bak. Ha, burası. Evet. Şuraya koyalım motorları, bir de yürüyerek aşağı istersen bakalım. Olur olur. Tamam. Nereye koyalım? İstediğin yere koy. Nasıl rahat ediyorsun? Sen oraya mı koydun? Evet. Allah. Koyamadım. Ben de burada bıraksam. Olur. Yoğun araştırmalarımız sonucunda 4-5 tane çadır sahibiyle konuştuktan sonra buraya kurmaya karar verdik. En az güneş alan yer burasıymış. Güneş direkt şuradan doğacak. Zaten hem karavan güneşimizi kesecek hem de ağaçlar. Umarım sabahın köründe güneşte kalmayız. Çok güzel bir alandayız. Burası müthiş müthiş. Berkay. Sanırım bu seyahatte yaptığımız en iyi free kamp olacak. Deniz de çok sakin. Bence en iyi deniz burası. Zaten Türkiye'nin en iyi denizi Palamut Bükü. Kamp alanı olarak da süper. Ve hep aileler var. Çok güzel. Rüzgar da yok. Evet. Olsa iyi olurdu ama. Yok ya. Ben sevmiyorum çok rüzgar. Zaten dün sıcak esiyordu. Öyle ki dedik ki yani bir yerde yangın yanıyordu. O yangının sıcağı mı geliyor? Zaten yangınlara da artık olduk böyle. Yanıyor mu falan diye sürekli bakıyoruz etrafımıza. Ama öyle bir sıcaktı yani. Sanki alevden geliyor.
Nereye gidiyorsun? Bir yüzüp geleceğim. Bir yüzük gelecek mi? Gece gece. Gece gece. İlk defa gece yüzeceğiz ikimiz de. Fantezilerle dolu bir gün. Şu anda ışık var çünkü kamera ışıksız göremiyor ama biz ışıksız görebiliyoruz her şeyi, denizin altını bile. Bir tık kameradan da görünüyor ya. Görünüyor mu? Bir tık. Baksana şuna, tertemiz. Akvaryum gibi. Serinleyeceğiz. Dün gece gibi bunaltıcı ve sıcak olmayacak. Hadi dal. Çok kolay. Nasıldı su? Evet. İnanılmazdı. Bence gündüz yüzmeyi direkt bırakın zirvede. Gece çok rahat uyuduk. Önceki gece gibi sıcak değildi. Bugün zaten 10 derece düştük. Yani önceki kaldığımız yerde hava 42, 43, 45 derecelere kadar ulaşırken burada maksimum 35 derece oluyor. Biraz serinledik. Seyahatin keyfi artık daha iyi çıkacak. Sen nasıl uyudun? Rahat mıydın? O kadar rahat uyudum. O kadar güzel bir gece geçirdim. O kadar muhteşem vakit geçiriyorum ki ilerideki hayatımı Datça'ya planlayabilirim yani. O derece. Şimdi kahvaltıdan önce denize gireceğiz tekrar. Bir serinleyeceğiz. Havlularımızı da zaten dün akşam asmıştık buraya. Kurumuşlar. Çadırımızın içinde sıcak olmadan topladık. Motosikletler burada. Kahvemizi de içtik. Artık keyfini çıkartabiliriz. Serinledik. Şimdi kahvaltı zamanı. Ellerine sağlık. Ne var menüde? Çok farklı bir şey. Granola. Bu defa içine armut koyduk. Armut almıştık. Sütümüzü de şurada buzdolabında soğuttuk. Teşekkür ederiz. O kadar güzel bir yerdeyiz ki market de yakınımızdaymış. Bir sürü de pansiyon varmış bu sahilin ilerisinde. Bayıldık ya. Ayrılamıyoruz buradan. O yüzden öğle yemeğimizi de burada yiyelim, öyle ayrılalım dedik. Aslında çok da güzel bir otel ayarladık Marmaris'te ama gidemiyoruz. Ben çalışıyorum. Sucukları ince ince kıyıyorum. Yok, kalın kalın kıyıyorum. Neden? Çünkü sucuk ekmek yapacağız. Menü sağlam. Market bulunca biz. Kamerayı çeken çalışmıyor. O yüzden kapatmayı düşünmüyorum bir süre. Kamp yaptığımız yerden ayrılmak için hazırlandık. Bütün her şeyimizi toparladık. Artık yola çıkabiliriz. Şimdi neydi? Marmaris, doğru. Marmaris'e doğru gideceğiz. Böylelikle bir videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, iyi tatiller. Hoşçakalın. Tam
olarak bundan bahsetmiştim. Evet. Doğru döndün, gel.